Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Osman videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Temmuz Güncel 4-4-2-B taktiğinden bahsedeceğiz. Hemen çok uzatmadan menü kısmından bir dizi işlemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi formasyonumuzu ben 4-4-2-B olarak dizdim. Burada ileri attığımız arkadaşlar merkez santrafor olması gerekiyor. Fakat illa merkez santrafor şart mı derseniz hayır. Görmüş olduğunuz gibi sol açık ve sağ açıkta koyabiliyorsunuz. Aslında buradaki tek detay en yüksek oyuncunuzu, en yüksek dereceli oyuncunuzu forvet hattına yerleştirmeniz gerekiyor. Ben mesela burada 104'lük Vinicius çıkartıp 84'lük Openda'yı koyacağım. Evet, tabii ki de yeşil çerçeve elde ediyorum. Fakat aradaki görmüş olduğunuz 84 ile 104 arasındaki 20 over'lık fark az değil. O yüzden bu şekilde sol açık sağ açık fark etmez. Santrafor da fark etmez. İstediğinizi koyabilirsiniz. Daha sonra orta hatta görmüş olduğunuz gibi iki tane merkez orta sahamız var. Bir tane Zaire Emery, bir tane Valverde. Bir ofansif orta sahamız Palmer, bir de normal şartlarda defansif orta sahamız olması gerekiyordu. Ben de olmadığı için yerine 65 overall'lık Kosovic'i koydum. Bu uygun değil. Zaten bundan birazdan bahsederiz. Defans hattımızda bir sol bek Zinchenko, bir sağ bek Cancelo, İki tane merkez stoper Magalhaes ve Diop'u koyduk. Kalecimiz de Ederson. Şimdi arkadaşlar orta saha kısmında şöyle anlatayım ben size. 4-4-2'a oynadığınız zaman şöyle yapalım. İki merkez orta saha, bir sol kanat, bir sağ kanat istiyor. Fakat 4-4-2-B'de görmüş olduğunuz gibi iki merkez olsa bir ofansif bir de defansif orta saha istiyor. Normalde her zaman biz takım 11'inde yeşil çerçevenin sağlanmasını istiyoruz. Bu nedir yeşil çerçeve? Görmüş olduğunuz gibi yine defans hattımızın hepsi yeşil çerçeveli. Zinchenko, Diop, Magalhaes ve Cancelo. Bu yeşil çerçeve arkadaşlar oyun simülasyonlarında size artı bir puan kazandırıyor. Yani maçı kazanmanız için bazı durumları aktif etmeniz gerekiyor. Ve bu yeşil çerçevede bunların en başında gelebilecek bir durum. Ben zaten şu an defansif orta saham olmadığı için bu şekilde yaptım. Ama bu yeşil çerçeve bu taktik için en azından forvet için geçerli değil. Çünkü dediğim gibi sol açık sağ açıkta koyabilirsiniz santrafor yerine. Diğer önemli bir kısım yedekler kısmı. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sakatlık veya form düşüklüğü durumunda istediğiniz oyuncunun ilk oyuna dahil olması sizler için daha iyi olacaktır. Orta saha kısmında baktığımız zaman görmüş olduğunuz zaten çok fazla rotasyon yapacak bir oyuncum yok. En azından en fazla yüksek overall'ları yerleştirelim. Kalecimize de 61'lik Vujek var. Onu da yerleştirdik. Bu kısım önemli arkadaşlar. Dakika 80'de bile değişecek bir oyuncu size belki de maç kazandırabilecektir. O yüzden lütfen atlamayın ve bu konuyu önemseyin. Uzmanlar kısmında kaptan tabii ki her zaman takımın en yaşlısı olacak. Burada 30 yaşında Cancelo takımın en yaşlısı. Bana kalırsa iki tane mesela 30 yaşında oyuncu var burada. Bir tanesi Ederson. O 90'a vurul, bir de Cancelo 91'e vurul. Ben her zaman öncelikle yaş fazlası, eğer yaşları eşitse de overall olarak kim daha üstünse onu kaptan yapmanızı tavsiye edebilirim. O yüzden Cancelo'yu kaptan yaptım. Penaltılar kısmında görmüş olduğunuz gibi açıkçası forvetin en güçlüsüne görevi vermek durumundasınız. Ben Vinicius'a verdim. Serbest vuruşları orta sahanın en iyisine ve hatta forvetin en iyi ikilisine verebilirsiniz. Ben burada Foden'a verdim. Kornerlerde yine orta saha ve hatta sağ bek sol beke verebiliyorsunuz. Ben burada Cancelo tercihimi kullandım. Evet, formasyonumuzun en önemli kısmı taktikle giriş yapalım. Burada arkadaşlar hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle oyun planımız 4-4-2 oynadığımız için pasta oyun olacak. Çünkü pasta oyun 4-4-2 çıkışlarında yani atağa çıkışlarda ve geri dönüşlerde önemli bir etki sahip. Keza pasta oyunu seçtikten sonra da baskıyı ve tempoyu da ona göre ayarlayacağız. Oyun planı pasta oyun olacak. Mücadeleyi artık en son anlatırız. Burada çizik taktikleri son derece önemli. Forvetler sadece hücum, orta sahalar pozisyonu koru. Defanslar geride kal olacak. Burada arkadaşlar içeride dışarıda belli başlı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Hatta hemen buna gelmişken de bu taktikte arkadaşlar içeride dışarıda kullanıyorsunuz. Dışarıda tabii ki de eşit ve güçlü oldunuz. İçeride de eşit güçlü ve bir iki rank güçlüyseniz de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi dengeli bir taktik. Burada ev sahibiyken ve güçsüzken orta sahayı defansa yardım yaparsanız sevinirim. Onun dışında eşitken ve güçlüyken de pozisyonu kur yapabilirsiniz. Eğer rakipten çok güçlüyseniz, rakip kapanıyorsa 5-3-2-4-5-1 gibi mevcut kadrosunu korumakla yani gol yememekle ısrar ediyorsa direkt orta sahada forvet desteği yapıp direkt tüm oyunu rakibin sahasına yıkabilirsiniz. Ama normalde pozisyonu kuru kalması gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar baskımız. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. İnanılmaz. 67 rakibe yakın oynama olacak. Stil 59 dengeli. Tempoda 58 top hakim olacak. Markaj, alan markajı
offside tutarı da hayır olarak kalacak. Offside tutan yine rakipse karşı kontra atak uzun top geliyorsa burada aktif edebilirsiniz. Ama onun dışında hayır kalması benim tercihim. Tekrar edelim. Tempo 58 topa hakim ol. Stil 59 dengeli. Baskı 67 rakibe yakın oynama olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir dizilişe sahibiz. Burada baskımızda 67 olacağı için mavi, yeşil hakemlerde çok agresif. Sarıda maç önemliyse çok agresif, yoksa agresif. Turuncu aynı şekilde maç önemliyse agresif, çok önemliyse çok agresif. Kırmızı hakemlere normal çıkmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İsterseniz birkaç dostluk maçı atalım. Ben normalde dostluk maçı atmama karar almıştım ama en azından taktiği sizden göstermemde biraz yardımcı olsun diye dostluk maçı atacağım. Evet, 3-0'la geçtik ekibimizin değerli üyesi Özgür'ü. Bakalım nasıl bir performans ortaya koymuşuz. Baktığınız zaman Foden, Kosovic, görmüş olduğunuz gibi oyun şöyle. Bundan önceki hafta attığım videoda 150 gücündeki Miuram 65'lik kaleciye penaltı atamamıştı. Şimdi de 65'lik Kosovic rakibe gol atmış. 15 şuta karşı 4 şutluk bir üstünlüğüm var. Görmüş olduğunuz gibi %63 topla oynama. Rakip kapanmış 5-3-1 ile. Bunu bilsem büyük ihtimal kontratta oynuyor. Bunu da bilsem büyük ihtimalle offside tutan açardım. Daha da iyi bir skor elde edebilirdim diye düşünüyorum. Ama takım güzel oynamış. Görmüş olduğunuz gibi 7 ile oynayan yok. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar formasyon ve diziliş olarak güzel bir kombinasyon sağlamışız. Ederson, Zinchenko hepsi 8 oynamış. 9 oynayan, hatta ileri attığımız görmüş olduğunuz gibi Palmer, Valverde, Vinicius, Foden, yani orta saha ve ofansif orta ilerisi full 9 ile oynamış. Burada zaten size göstermek istiyorum. Ligimizde de Savaş Ligi'nde gidiyoruz. Dün maalesef Salih yenildi. Ama nazar olsun. İlk 2'de yine biz varız. 12 puanla lideriz. 11 gol attık. 3 gol yedik. Zaten ekip olarak da gayet iyi gidiyoruz. Şu an 2'de 2 yapmaya doğru ilerliyoruz. 46-25'lik üstünlüğümüz var. Bir de 36'ya 27'lik üstünlüğümüz var. Çok uzatmadan artık son birkaç dostluk maçı atıp artık videoyu sonlandıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi dostluk maçları kısmına giriş yapalım. Bu da kendi ekibimizi atalım önce. Daha sonrasında rakibi atarız. Kıvanç'a bir dostluk maçı atalım. 5-0'la geçtik. Gayet güzel bir skor. Bakalım Kıvancı nasıl yenmişiz. Vinicius penaltıdan atmış. Bu da demek oluyor ki Vinicius'a penaltıyı vererek doğru bir hamlede bulunmuşuz. Vinicius, Cancelo, Vinicius, Diop, Foden 18 şuta karşı 3 şutluk bir üstünlüğümüz. %65'lik topla oynamayla yine %35'lik topla oynama 4-3-B'ye karşı oynamışız. Burada arkadaşlar zaten bu taktik paslı bir taktik olduğu için en kötü %60 ve üstü topla sahip oynamaya hak kazanıyorsunuz. Bu durumda da çektiğiniz şut kadar, yani oyuncunuzun kalitesi eğer iyiyse çektiğiniz şut kadar da tabii ki de kaleyi isabet etme oranı arttırıyorsunuz. Salih'e dostluk maç atalım. 9-0'la geçtik Salih. Hemen bakalım nasıl bir sonuç elde etmişiz. Maç detayları. Foden, Palmer, Vinicius, Foden. Evet, burada tabii kaleci yerinde de yokmuş. Çok da bizim için etkili bir dostluk maçı olmamış. Ama en azından yine %70'de yakın bir toplam oynama oranına sahibiz. Bora'ya atalım, 8-0'la geçtik. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir taktikle güzel sonuçlar elde ediyoruz. Burada 3. rakibi de 5-0'la geçtik. Artık başladıysak atmaya atalım bari. 3-0. Şu an kaybettiğimiz veya beraber kaldığımız bir maç yok, görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz. Bakalım 3-0'la geçtik. Son bir dostluk maçı da artık videoyu sonlandıralım. Size bize destek olmak isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak bize ücret şekilde desteklerinizi gösterebilir ve abone olabilirsiniz. Sizlerin destekleri bizim için her zaman önemli arkadaşlar. Sizlerin sayesinde inşallah Temmuz ayı bitmeden de zor da olsa 5000 aboneyi göreceğiz diye umut ediyorum. Bugünlük videonun sonuna gelelim. Gün içinde arkadaşlar birkaç tane shorts videosu gelecek, bilginiz olsun. Çok da güzel bir turnuva planlaması yapıyorum. Umarım turnuva içinde gerekli detaylar netleştikten sonra sizlere paylaşımı yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.